Şiddetle estiği zaman problem yok. Çünkü neden problem yok arkadaşlar? İşlem tamamdır ve bence 10 numara oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda fikirlerinizi lütfen belirtin. Nasıl rasyon hazırlıyorum? Hayvanlarımı hangi dönemlerde ne gibi besliyorum? Ya bu rasyon konusu çok çok önemli çünkü yani siz de biliyorsunuz, benim bunun altını çizerek söylememe gerek yok. Vallahi çok yoğun, çok tempolu günler var önümüzdeki zamanlarda. Bu arada size Sudan sorghum otunu da göstermek istiyorum. Yaramaz delikanlı oğlanlar o kovayı yere dökmüş. Hava da sıcak olduğu için. Bakın şöyle göstereyim şimdi sizlere. Şuradan ayırdım arkadaşlar. Şöyle bakın, hep birlikte ekmiştik zaten. Mısırlarımız gayet güzel. Sıraları çıktılar arkadaşlar. Videoda umarım belli oluyordur. Bu buğdaylarımızı bakın şöyle göstereceğim size yine. Buraya depolayacağız. Çok yoğun bir dönem bekliyor arkadaşlar. Neden yoğun bir dönem bekliyor diyorum. Gördüğünüz gibi biçer döverimiz geçiyor arkadaşlar. Umarım tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon olur inşallah. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir iş gününden, yeni bir videodan hepinize selamlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, arkamda da görmüş olduğunuz gibi buğdaylarımızı hasat ettik. Sizlere şöyle göstereyim. Güzelce bu tarlamızı biçtik. Bir de daha önce arpa videosunda, onun da kartını şuraya eklerim. Arpa videosunda arpaları biçmeye giderken sizlere göstermiştim. Yolun üzerinde bir 35 dönüm icar kiralık bir tarla vardı benim ektiğim. Orayı da hasat ettik. Hasatımız çok şükür bugün itibariyle bitmiş bulunmakta. Şimdi buğdaylarımızı hasat ederken arkadaşlar ben bazı çok güzel görüntüler aldım. Orada konuşma imkanımız olmadı. Yani size bir şeyler anlatamadım o görüntüleri çekerken. Fakat o görüntüleri de size kısa kısa paylaşacağım. İşte biçer döverle biçerken, buğdaylarımız nakliye kamyonuna yüklenirken ki gibi görüntüleri paylaşacağım. Güzel bir hasat oldu. Allah bin bereket versin. Bundan sonra tabii bizi çok yoğun bir dönem bekliyor arkadaşlar. Neden yoğun bir dönem bekliyor diyorum. Çünkü şimdi bu gördüğünüz samanlar daha tarlada duruyor. Bunları kaldırmadık. Birkaç gün sonra bu samanlarımızı bağlayacağız. Bunları güzelce ve büyük balya yapacağız. Büyük ihtimal tabii bir aksilik olmazsa. Takipte kaldığınız sürece de bunlara siz şahit olacaksınız. Bunları büyük balya yapıp ve diğer kiralık tarladaki samanlarımızı büyük balya yapıp depomuza, koyunlarımızın yanına güzelce istifleyeceğiz ki kış için hayvanlarımızın kaba yem stoğunu yapmış bulunalım.
buğdaylardan dönüme kaç kilo verim aldığın gibi. Daha şu anda benim de bilgim yok arkadaşlar. Çünkü kamyon yeni gitti. Nakliyede kantara girdikten sonra belli olacak. Yani onun bilgisini de bir dahaki videoda net bir şekilde sizlere söyleyeceğim. Ben de sizlerle birlikte heyecanla bekliyorum, bakalım kaç kilogram çıktı. Verimlerimiz bu sene nasıl? Ben iyi diye tahmin ediyorum. Yani ortalama 450 kilo olur gibi tahmin ediyorum ama bakalım, siz de tahminlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bir de çok felaket bir Poyraz başladı bizim bölgede. Zaten bizim bölgemizde yaz geldi mi Poyraz durmaz. Maşallah diyeyim ama Poyraz bitmez. Bakın şimdi gerçi yaka mikrofonu falan edindim ben. Sesimin de rüzgarı alabiliyor musunuz bilmiyorum ama size şöyle bayrağı göstereyim çiftliğimizin. Şurada bakın, yani dehşet derecede yüksek hızlı bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Şimdi bu arada ben bir de şey yaptım. Buğdaylardan koyunlarımız için ayırdım bir römork kadar. Hem sizlere onları göstereyim hem buğdaylarımın tanesine bakın arkadaşlar. Şöyle şurada römorkumuzun içerisinde hepsi. Bakın bir römork, yani burada tahmin ediyorum ben 3,5-4 ton civarı buğday var. Bu buğdaylarımızı bakın şöyle göstereceğim size yine. Buraya depolayacağız. Ayrıca tabii bu buğdaylar bizim hayvanlarımıza asla yetmez. 3,5-4 ton hiçbir şey. Bir 8 ton kadar falan da arpa edinmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yine çevremdeki çiftçi arkadaşlarımızdan. Bakın dün buralar şöyle göstereyim. Çok pis ve dağınıktı. Ben dün temizledim burayı. Şimdi buralara biz şöyle bakın arkadaşlar. Yeme ezme makinemiz burada. İşte tarlalarımıza ekeceğimiz sılajlık mısır tohumlarımız burada. Şimdi buraya zemine arkadaşlar ben bir böyle naylon gibi, branda gibi bir şey serip o naylon gibi, branda gibi şeyin üzerine döküyorum arpa ve buğdayları. Böylece aşağıdan nem almamış oluyor. Yani üzerisi zaten kapalı, çatımızda öyle bir akma gibi problem yok. Burada açıkta ben geçen sene ilk defa denedim bunu. Buraya yine aynı şekilde işte bir 10 tona yakın arpa ve buğday dökmüştüm. Burada ezip bir kısmını götürüp gitmiştik, hayvanlarımıza yedirmiştik. Hiçbir problem yaşamadım. Umarım bu sene de bir problem yaşamayız. Sadece geçen ben traktörle temizlik yaparken dış taraftan çarptım. Şurası zaten kapımız, orası kapanıyor. Şuradaki şeyi kırdım. Onu bir ufak tamir tadilat yapacağız. Bir de tabii şurada da bir ufak kırığımız var. Onu da tamir tadilat yaptıktan sonra buraya güzelce tahıllarımızı stoklayabiliriz. Bu arada şimdi şeye de bakalım. Mısırlara da dolaşalım arkadaşlar. Mısırlar da ekeli bugün 11 gün oldu. Mısırlarımız baya bir geliştiler. Sudan sorghum otlarımız da aynı şekilde. Aslında onlar için ayrı bir video yapmayı düşünüyordum. Fakat burada böyle bir anlatayım. Eğer yorumlar kısmında belirtirseniz mısırlarımızın gelişimiyle ve sudan sorghum otlarımızın gelişimiyle ilgili daha detaylı da bir video hazırlayabilirim. Buyurun şöyle bakın, hep birlikte ekmiştik zaten. Mısırlarımız gayet güzel. Sıraları çıktılar arkadaşlar. Videoda umarım belli oluyordur. Size şöyle de göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Yani gayet güzel oldu. Ekim derinliğini falan, mibzerimizi çok güzel ayarlamışız. Çok şükür Allah'ımıza da yani yağmurlamayı, suyu da güzel verdik. Gayet güzel homojen bir çıkış oldu. Şimdi görüyorsunuz. Şurada tamburlu sulama makinemiz yine çalışıyor. Ben bunu ektikten sonra hemen zaten sulamaya başlamıştım. Yine bunun ekim videosunu ve sulamaya başladığımız videonun kartını da yukarıya eklerim. İzlemediyseniz, izlemek isterseniz daha doğrusu onu da oradan tekrar açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bu çıkışlardan, mısırların çıkışından falan çok memnunum. İlk ektiğimizde o videoda zaten sulamaya başlamıştık, az önce de dediğim gibi. Daha sonra ben hızlıca bir üzeri bizim topraklarımız ağır yapıda
olduğu için, gerçi her videoda da bunu bahsediyorum toprakların ağır olduğunu. Ağır yapıda olduğu için kaymak yapıyor. Kaymağı kırsın diye bir sefer daha sulamıştım. Şimdi yine aynı şekilde toprağın altı çünkü yaş fakat üzeri kurudu. Ya bitkilerimizin çoğunun çıkmasına rağmen bir de işçilik yok, makineye kuruyoruz sadece. Hadi bir daha su vermek istedim. Şimdi bundan sonraki dönemde mısırlarımızın arasını süreceğiz. Hep birlikte gübre atacağız ve damlamasını çekeceğiz önümüzdeki günlerde tabii arkadaşlar. Yani bakın gayet güzel çıktı. İlk defa ekim yapmama rağmen çizgileri de, kılavuz çizgilerinde güzel gittiğimi düşünüyorum. Sizce nasıl mısırlarımızın gelişimi? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Yani bence gayet güzel, homojen bir çıkış oldu. Ve makinemizde tekleme ayarını falan iyi yapmışız. Öyle iki tohum düşme falan çok nadir var. Gayet güzel tohum atmış. Makineden de çok memnunuz. Şimdi hep birlikte bu arada size koyunlarla ilgili bir gelişmemiz var. Size onu da göstereyim arkadaşlar. Koyunlarımızda dişi toklularımızla doğuracak olan anaçlarımızı birbirinden ayırdık. Hadi gelin gidelim hep birlikte şimdi onlara bakalım. Onları ayırmamın sebebi de daha önceki videolarda bahsettim mi bilmiyorum ama şimdi anaç hayvanlarımız Temmuz'un 15'inde doğurmaya başlayacaklar biliyorsunuz. O yüzden bir 17-18 kadar toklu kuzum var. Daha hiç doğurmamış olan 7-8 aylıklar onlar da. Onlar daha çok acemi oldukları için doğan kuzulara zarar vermemeleri adına ve ayrıyetten en önemlisi de anaçlarla tokluların beslenmesi farklı olacak. O yüzden birbirinden ayırdık. Şimdi içeriye doğru, ağırımızın içerisine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Sizlere onları da göstereyim. Çünkü koyunlarla ilgili uzun zamandır video gelmedi. Koyunları görmek istiyorsunuz. Heyecanla bekliyorsunuz koyunlarla ilgili videolar. Biliyorum. Ve size şöyle bir haber vereyim. Bundan sonra koyunlarla ilgili çok güzel videolar gelecek. Ve hatta şunu da söyleyebilirim. Yakın zamanda koyunlarımın beslenmesi ve özellikle rasyonları ile ilgili detaylı bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Yani detaylıca bir nasıl rasyon hazırlıyorum, hayvanlarımı hangi dönemlerde ne gibi besliyorum. Ya bu rasyon konusu çok çok önemli çünkü yani siz de biliyorsunuz, benim bunun altını çizerek söylememe gerek yok. Onunla ilgili takipte kalın, bir video gelecek. Bakın şöyle göstereyim şimdi sizlere. Şuradan ayırdım arkadaşlar. Anaç hayvanlarımız burada. Tabi bunların hepsi anaç değil. Buradaki hayvanlarımızın içerisinde bir 20 küsur kadar toklu var ilkine doğuracak olan. Onun için doğum esnasında bunları çok güzel takipte kalmamız gerekiyor. Fakat buradaki toklularımızı ayırdık. Bunlar çünkü gebe toklu değil. Daha bunlar genç kız diyebilirim. Bunları hatta bir videoda annelerinin yanına saldığımız bir videoda çekmiştik. Bunları burada ayrı besliyoruz. Bunlara şu an kuzu büyütme yemi veriyorum. Ama onu rasyonla ilgili yapacağımız gramajlarını falan rasyonla ilgili yapacağımız videoda çok çok detaylı şekilde paylaşacağım. Ve önümüzdeki günlerde yine bir bilgi vereyim. Ya bu video genel baktığınız zaman böyle bir bilgilendirme, ileride neler yapacağımızla ilgili neler yapacağımızı paylaşacağım bir video gibi oldu ama yani bunları da sizlerle paylaşmaktan ben mutluluk duyuyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde bir de bunlara yakın zamanda hatta K99 aşısı vuracağız. Aslında sürpriz yapmayı düşünüyordum. Ama hadi sürpriz bozuldu. Şimdi söylemiş olduk. K99 aşısı yapacağız. Ve rasyonlarla ilgili çok çok detaylı bir video gelecek arkadaşlar. Şimdi gelin. Danalarımız da tabi burada. Bakın onlar da. Bu arada arkadaşlar ben danalarımıza geçen gittim. Şöyle Vitamolix marka yalama kovası aldım. Önlerine koydum ki işte vitamin mineral eksikleri varsa gidersinler yalasınlar onu diye. Ama bizim yaramaz delikanlı oğlanlar o kovayı yere dökmüş. Hava da sıcak olduğu için bakın burada böyle döküldü. Yani zebil oldu diyebilirim. Umarım tüketirler onu. Şimdi gelin hep birlikte traktörümüze römorkumuzu takalım. İçeriye brandayı serelim ve buğdaylarımızı
oraya dökelim ki artık orası temizlenmişti nasıl olsa. Hazır buğdaylarımız orada dursun. Bu arada size Sudan sorghum otunu da göstermek istiyorum. O da gayet güzel bir çıkış sergiledi. Bakın şöyle. Yani tabii daha bunlar çıkacak ve kardeşlenecek. Burada toprak hiç gözükmeyecek pozisyona gelecek arkadaşlar. Yani videoda net gözüküyor mu bilmiyorum ama bakın mesela şöyle yakından çekecek olursam, hatta şöyle güneşe doğru çektiğim zaman daha güzel gözüküyor galiba. Bakın şu bölgeler falan yemyeşil. Buraya da hep birlikte koyunlarımızı yayacağız ilerleyen dönemlerde. Ben Sudan sorghum otunun da çıkışından çok memnunum. Gayet güzel. Bitti. Hatta bakın şöyle şuradan bakacak olursak mibzerin çizgileri bile belli oluyor. Yani tohumu attığı yerlerde çıkan tohumlar belli oluyor. Ön taraf zaten burada daha ilerleyen kısımlarda mısır vardı arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan, konuları da çok dağıtmadan buğdaylarımızı tağla döktüğümüz ambarımıza boşaltalım hep birlikte. Brandamızı güzelce yere serdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz çok Poyraz esiyor. Az önce de demiştim. Bir de bu taraftan geliyor Poyraz. Oradan girdiği için bir tık brandayı böyle hareket ettiriyor gibi ama üzerine buğdayı döktüğümüzde Allah'ın izniyle güzelce bastıracak ve çok sağlam olacak. Bir de brandayı şöyle şuralardan arkadaşlar, şuralardan vidaladım duvara ki buğdaya döktüğüm zaman orada yanda da koçlar falan oluyor. Buradan bir delik olsa bile buraya ulaşamasınlar. Yani buğdayı hayvanların yediği veya arpayı hayvanların yediği bir şey değil. Sınırsız bulurlarsa sınırsız yiyip çarpabilirler. Ondan endişe ediyorum. Şuralarda güzelce kapattık. Şöyle bir de şu taraftan da göstereyim size. Gayet güzel oldu. Tertemiz bir ortam. Şimdi hadi gelin buğdaylarımızı yerine hep birlikte dökelim. Ben önce römorku takacağım. Fakat buğdayı boşaltırken size görüntüler alacağım. Onları izleteceğim. Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Gelin. Evet arkadaşlar, şimdi alıp getirelim ve buğdaylarımızı içeriye dökelim Allah'ın izniyle. Kazasız belasız inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş gireceğiz. Ama tabii bu işlemi yavaş yavaş yapmamız lazım. Kazasız belasız inşallah buğdaylarımızı dökeriz. Bir sesler geldi çıtır çıtır ama ne sesi geliyor anlamadım. Evet, yavaş yavaş gelelim. Şimdi arkadaşlar bu böyle tam olmadı. Bunu biraz daha bu tarafa kaydırıp öyle yanaşmamız lazım. Şimdi arkadaşlar tam buraya boşaltabiliriz diye tahmin ediyorum. Ama ben şimdi şöyle şuna da bir şuradan vida atacağım. Bir de birkaç tane vida oradan çıktı. Onları da düzeltelim, ondan sonra boşaltalım. Şimdi buna buradan vida atmamın sebebi aşağıya düşüp de aşağıya inip de şey yapmasın, hani şu aralardan ve buradan betonun üzerine akmasın buğdaylarımız. O sebepten böyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi az bir şey daha, evet çok az bir şey daha geri gelip damper yapabiliriz. Hatta açayım artık kapağı da. Hadi bismillah bakalım. Şimdi akacak artık arkadaşlar. Allah güle güle, Allah güle güle hayvanlarımıza yedirmek nasip etsin inşallah, sağlıkla sıhhatle. Ben şimdi gideyim biraz daha damperi kaldırayım, aksın bu.
Oo, gayet güzel oluyor arkadaşlar. Süper. Tam istediğim gibi. Ama tabii römorku da kaldırırken şuna dikkat etmeliyiz burada. Römork tavana çarpıp zarar vermesin veya şu tahtalara. O çok önemli. Çok az bir şey ileri alacağım şimdi traktör arkadaşlar. Evet, artık komple kaldırıyorum. Bakalım römorkumuzun içinde kaldı mı? Çünkü daha fazla kaldıramıyoruz. Evet, hiçbir şey yok. İşlem tamamdır ve bence 10 numara oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda fikirlerinizi lütfen belirtin. Evet, buraya döktük. Az önce de gördüğünüz gibi. Vallahi bence çok süper oldu. Şimdi neden burada en arkaya doğru ektim de bu ön taraflara doğru dökmedim? Pardon, ektim diyorum ya, döktüm diyeceğim. Bu ön taraflara doğru dökmedim. Çünkü bu ön taraflara, arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu buğdayın ön taraflarına, buralara arpa bulabilirsek, daha doğrusu arpa, tane arpa hesabıma uyan beğendiğim tane arpayı bulabilirsem alacağım. Buraya 2 römorkta bunun ikisi kadar da tane arpa döküp hayvanlarımıza ezme makinemizde burada şöyle gördüğünüz gibi ezip yedireceğiz arkadaşlar. Hem hayvanlarımızın da neymiş olduğunu bileceğiz. Organik besleniyor olacaklar. Onun dışında çok güzel oldu yani. Geçen sene de yapmıştım ama geçen sene biraz daha amatördük. Brandayı böyle güzel ayarlayamamıştım. Bu sene çok daha iyi oldu diyebilirim. Bu buğday işinin de böylece sonuna gelmiş olduk. Gelin şimdi hep birlikte tamburlu sulama makinemizin yanına doğru gidelim. Bakalım güzel bir sulama oluyor mu? Neden böyle diyorum? Çünkü gerçekten çok şiddetli. Gerçekten çok şiddetli Poyraz var. Hep birlikte ona bir bakalım. Buğday tarlamıza da işte böyle gözüküyor. Valla çok yoğun, çok tempolu günler var önümüzdeki zamanlarda. Bizi bekliyor çok yoğun ve tempolu günler. Neden diyeceksiniz? 30 dönüm burada kendimizin, 35 dönüm diğer tarafta icardaki yer. Bunlar hem sulanacak hem pullu yapılacak. Ardından merdaneli radyatörü çekilecek. Ardından işte mısırı ekilecek falan. Yani alet ekipmanımızın hepsi hazır. Tohumumuz, gübremiz hazır. Ama çok yoğun günler bekliyor bizi. Neden öyle diyorum? Yalnız başıma yapıyorum. Tabii siz güzel yorumlarınız beni motive ediyor işlerde ama hayırlısı bakalım. Hepsinin altından yavaş yavaş kalkacağız. Allah'ın izniyle bütün mısırlarımızı güzelce ekip yetiştireceğiz. Fakat şöyle bir konu da var. Bir yandan ben tamburlu sulama makinesine giderken ondan da bahsedeyim. Yani tam bir kumar bizim bu iş arkadaşlar. Neden tam bir kumar? Yani Kıbrıs'ta kumar oynayacağınıza toprağa bir şeyler ekin. Neden? Yani ekmek işte her şey bir risk. En büyük risk zaten doğa olayları. Allah korusun bir afet olsa, bir dolu olsa bütün emeğiniz bir anda çöpe gidebiliyor. Yani son ana kadar hiçbir şeyin garantisi yok. Fiyat garantisi yok. Baştan fiyatlar belirsiz. Ürünü yetiştiriyorsun. Bu bütün ürünlerin, bu tarım ürünlerinin çoğu için geçerli. Ama girdi maliyetler artıyor. Bir de böyle doğa olayları falan Allah korusun olursa dolu gibi. Allah korusun yani bütün çiftçilerimizi. Çok risk. Onun için tam bir kumar diyebilirim ben. Kendi adıma yaptığımız tarıma. Bakın tamburlu sulama makinemize de şöyle yaklaşıyoruz. Yani bakın makine bile düzgün su atmıyor diyebilirim. Az sonra size göstereceğim. Poyraz'ın estiği tarafa hiç güzel bir sulama olmuyor. Ama bakın şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakacak olursanız Poyraz bu yönden esiyor. Yani bize böyle bu yönden geliyor çiftliğin tarafından. Tamburlu sulama makinemizin de tabancası sola atacağı zaman
Bakın yani zaten şu bölgelerde tam randımanlı sulama olmamış. Görüyorsunuz suyun çoğu geri gidiyor. Tam en sona kadar gelsin bir de öyle bakalım. Hani rüzgardan. Fakat şimdi bir dahaki hatta bu tarafa kuruyoruz ya. Şimdi Poyraz yine aynı şiddetle estiği zaman problem yok. Çünkü neden problem yok arkadaşlar? Bu tarafa çok atmıştı. Bu kurduğumuz hatta yine bu tarafa çok atacak. Ama Poyraz az önce de dediğim gibi bu şiddette eserse. Yani Poyraz durursa bu sefer işte o zaman sulamada problem olabiliyor. Yani imbatsa aynı yönde. Hep tarla suyu bitene kadar imbat esmesi lazım. Rüzgar yön değiştirdiği zaman en büyük problem rüzgarın yön değiştirmesi bu sulamalarda bizim için. Bakın şöyle şu tarafları göstereyim. Hatta kimi yerlerde parlama yapıp belli oluyor mu? Sizi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kimi yerlerde şey bile olmuş yani biraz su, azıcık su durmuş bile. Yani yandaki tarladan bile dışarı geçiyor diyebilirim su. Buradan ittirdiği için rüzgar böyle suyu. Bakın. Bu arada bir de bu yönden mısırlarımızı görmenizi isterim. Çünkü güneş buradan vurduğu için mısırlar parlıyor ve bir görüntü oluşturuyor olabilir. Yani çıkışlar videonun başında da belirttiğim gibi benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir ekim gerçekleştirmişiz gerçekten de Allah'ın izniyle. Allah bundan sonra da nazar, keder, kusur vermesin. Güzelce hasata gidelim inşallah hep birlikte arkadaşlar. Yani eksik gördüğünüz bir şey varsa mısırlarla ilgili, sulamayla ilgili falan yorumlarda belirtin. Ben size bildiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Zaten bu YouTube kanalının amacı bu. Sizlere güzel bir hem görsel hem de bazı bildiğimiz tarımla ilgili bilgileri aktarabilmek. Ama sizin yorumlarınızdan da ben bilgiler edinmiyor değilim arkadaşlar. Bir fikir alışverişi oluyor. Çok hoş oluyor bu da. Şimdi önümüzdeki günlerde işte videonun yine başında bahsetmiştim. Balya falan yapacağız. Takipte kalın onun için videolarımızı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Hoşça kalın arkadaşlar.